Samsun'dan merhabalar. Saat sabah 5:30. Özbekistan'a gidiyorum. Bu kadar erken kalkmayı sevmiyorum ama uçuş böyle. Önce buradan Antalya'ya, Antalya'dan da Özbekistan'a geçeceğiz. Detayları yolda anlatacağım. Servisi bekliyorum da benden başka kimsecikler yok. Valizi verdim, şimdi içeri doğru geçiyorum. Ve burada bir çay 9 TL. Please do disinfection or wash your hands after each necessary contact with the face surfaces. The following dormitory is Çantamı aldım, dış hatlara gidiyorum. Özbekistan uçuşuma 3-4 saat daha var. Burada bir önce arkadaşlarla buluşuruz. Sonrasına bakacağız. Özbekistan Hava Yolları ile gidiyoruz. Business uçacağız. Üçümüz de yan yanayız. En ön sırada. Pilotun hemen arkası. Yurt dışı çıkış pullarımızı aldık. Bu ekibi bir yerden hatırlıyorsunuzdur. Biraz yüzünüzü gösterin. Merhaba. Çok tuttu, ikincisini çekiyoruz. Bir de ben şeyi söylemek istiyorum. Mehmet abi, senin takipçiler bizi pek sevmemişler. Ben yorumlara dikkat ediyorum. Bak, kendi kanalımın yorumlarını okuyorum. Senin kanalının yorumlarını da okuyorum. Yani şartlar bunu gerektiriyor arkadaşlar. Evet, Mehmet abinin tek başına yaptığı geziler bence de çok güzel, çok keyifli ama şu anda şartlar bunu gerektiriyor. O yüzden hep beraber geziyoruz. İkisi de birbirinden güzel arkadaşlar. Videodan öyle her şeyi göremeyebiliyorsunuz. Onun için öyle yanlış şeyler düşünmeyin. Biz şimdi aynı şekilde pasaport kontrolüne gidiyoruz. Bu arada biz Antalya Havalimanı'ndayız. Niye buradan uçuyorsunuz diyenler olabilir. Ben de ilk defa Antalya'dan yurt dışına çıkacağım. Charter uçuş. Özbekistan Hava Yolları arada buradan böyle uçuyormuş. Pasaport kontrolünden geçtik. Free Shop tarafındayız.
Bizim uçuş Taşkent'e 14.40. Antalya Havalimanı dış hatları öyle çok büyük değil. Birkaç tane mağaza var. Kafelerde gördüğünüz gibi yarısından çoğu kapalı. Artık bir yere oturacağız. Uçağı bekleyeceğiz. 1,5 saat kadar burada oturduktan sonra uçağa doğru geçiyoruz. Diğerleri için haber vereceğim ben. Bizi önden kabul ettiler. Uçağımız bu. Boeing 757. 21 yıllık bir uçak. Sadece biz üçümüz varız. Merhaba. Hello. Thank you. Bayağı nostaljik gibi. Burada oturuyorum. Artık yavaş yavaş yol alıyoruz. Islak mendiller var. Bir de böyle bir paket. Bakalım içinde ne var? Terlik var, göz maskesi ve ufak bir kerata. Hemen ayakkabıları çıkarıp terlikleri giyiyoruz. Yemeğimiz geldi. Tabii en güzeli baklava. Balık. Bu eti tam anlayamadım ama kokusu güzel. Burada peynir tabağı var. Bu altta da bir tane sarma var. Ama en güzelini, baklavayı sona saklayacağım. Mezeler gayet güzeldi. Şimdi ana yemek geldi. Etli pilav ve sebzeli. Karnımız da açtı, vallahi iyi oldu. Yemekler gayet güzeldi. Gördüğünüz gibi hepsi bitti zaten. Kalanları böyle güzel paket yapıyoruz ki toplayanlar rahat toplasın, yardımcı olalım. Kamu spotunu da vermiş olduk. Yemekleri yedik, her şey bitti zannetmiştim ama üstüne bunlar geldi. Şu meyve özellikle güzel görünüyor. Çikolatayla çerezi artık sonraya sakladım çünkü çok yedik. Kahvenin kokusu çok güzel. Yeme içme faslı bitti. Şimdi şöyle bir saat uyuyabilirsem çok güzel olacak. Uçak şimdi inişe geçti. Sorunsuz, rahat bir yolculuktu. 1,5 saat kadar da uyuduk. Burada saat şu an 9.30, 2 saat ileride, yani akşam 9.30. İner inmez direkt otele geçeceğiz. Yaklaşık 4,5 saate Taşkent'e geldik. Konforlu bir yolculuktu. Şu koltuklar aynı evdeki koltuklar gibi. Yemekler de güzeldi. Şimdi otele geçeceğiz. Oradan da belki bir çorba içmeye çıkacağız. Teşekkür nasıl diyoruz? Rahmet. 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 Goodbye. Thank you.
Daha pasaport kontrole geçmeden tekrar test için örnek alacaklar. Ama burada bekletmeyecekler bizi. Aslında 2 gün önce test oldum ben. Diğer arkadaşlar da oldu ama tekrar girişte örnek almak istediler. Valizleri aldık. Tabii grup çok kalabalık. 27 kişi var. Akademisyenler var, gazeteciler var, YouTuber'lar var. Hepsinin toparlanması pek kolay olmuyor. Ama bitmek üzere. Testimiz de negatif çıktı. Hızlı bir testmiş. Şimdi artık otele gideceğiz. Bazı günler böyle grup halinde hareket edilecek. Bazı günler kendi başımıza 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi. Onu bu artık önümüzdeki birkaç günde göreceğiz. Otele geldik. Otelin restoranında böyle hafif bir şeyler yiyeceğiz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hafif dedim ama çok hafif görünmüyor yemekler. Yani ortam. Bakalım ne var ne yok göreceğiz. Yemek hafif olacak dedim ama dediğin gibi kesinlikle öyle değil. Daha önce Özbekistan'a gelmiştim ama lezzetli olacağını biliyorum yemeklerin. Vallahi ben böyle masanın başına da oturdum. Çorba geldi. Adı mastava. Burada yoğurt var. Yoğurdu içine böyle döküp böyle yiyeceğiz. Hani ağır bir yemek değil. Zaten gece de artık 12'ye geliyor. Hafif yemek lazım. Çorba çok güzeldi. Artık sırada ne varsa yemeye devam. Sırada etli pilav. Dakika bir yemek gösterdik ama ne yapalım? Özbekistan yemeklerinin çok güzel olduğunu biliyorum. Tatlı da varmış ama artık onu yarın deneriz. Yemek faslını bitirdik. Otelimiz gayet güzel görünüyor. Oda numaram 516. 5. villa 16 numaralı oda muhtemelen. Evet. Gayet güzel, temiz, büyük, sıcak. Bugün sabah 5'te kalkıp Samsun'dan önce Antalya'ya, oradan da Taşkent'e gelmiştik. Şu an saat gece 12. Sabah 6.30'da trenle Buhara'ya gideceğiz. Yani bu demek oluyor ki yarın da bayağı erken kalkacağım. Önce bir duş, sonra da güzel bir uyku inşallah. Yarın görüşürüz. Saat sabah 6. Bir 3 saat anca uyuyabildim. Zaten çok geç yattık. Şimdi Buhara'ya gideceğiz. Tabii önce tren istasyonuna geçeceğiz. Taşkent'ten Buhara yaklaşık 3,5 saat sürüyor trenle. Buhara Özbekistan'daki en güzel şehirlerden biri. Bugünkü program muhtemelen çok güzel olacak. Vakit kaybetmemek için kahvaltıyı böyle alacağız. Sonra da direkt tren istasyonuna gideceğiz. Şimdi gara gelince orada pasaport kontrolü olacak. Pasaport kontrolden geçeceğiz. Sonra bagaj kontrolü var. Tren garına geldik. Bu kalabalığın çoğu bizim ekibe dahil. 30 küsür kişi toplamda. Trenimiz bu.
Daha önce büyük tren yolculuğumda yine bu hattı kullanmıştım. Bu trene de binmiştim. Şimdi uyku zamanı. Buhara'ya geldik. Bizim için de bir karşılama hazırlamışlar. Şaşkınım ben de. İki gün kalacağımız otele geldik. Selamünaleyküm. Otele bir giriş yapıp sonra yemek ve gezme için çıkacağız. O da yine gayet güzel, ferah. Her şey yolunda ama daha bir gezmeye başlayamadık. 2 gündür yoldayız. Öğle yemeğini yiyeceğiz. Sonra 3 kişi Kerem, Halil, ben ve bir rehber alıp şehri gezeceğiz. 2. günün sonunda artık gezmeye başlıyoruz. Bunlar yine şov hazırlamışlar. Burada et tabağı var. Bu at eti, tavuk eti, normal sığır eti. Bu da sığır dili. Bunun adı da samsa olması lazım. Daha önceden hatırlıyorum. İçinde et var. Bu coğrafyada yemekler böyle bol etli oluyor ve lezzetli. Bu da yine komple tavuk eti. Masada gördüğümüz her şey yine full etli. Ses çok yüksek, onun için anlatamıyorum. Ve Özbek pilavı da geldi. Ana yemeğimiz de geldi. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Çok şey yedik çünkü. Yemek işini bitirdik. İçeride çok yüksek ses vardı. Pek anlatamadım ama etler her zamanki gibi güzeldi. Şimdi çıkıp Buhara Eskişehir merkezini gezeceğiz. Şu at eti konusuna tekrar bir değineyim. Çünkü Instagram'dan hemen çok kişi sordu hikayeden paylaşınca. Özbekistan'da at eti yiyorlar.
Ama hani bunu böyle normal kuzu eti, dana eti gibi çok fazla tüketmiyorlar. Öyle füme et yapıyorlar hani meze gibi ya da sucuk olarak daha çok tüketiliyor. Ama hani biz at etini kışın böyle daha çok yeriz. Yazın genelde hiç yemeyiz diyorlar. Çünkü yazın tansiyon yükseltirmiş, rahatsız eder diyor. Sığır dili ise onu daha önce yemiştim. O da çok güzeldi. Yani meze olarak yenir. Ama tabii Özbekistan'da at eti tüketiliyor da öyle bir Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan'daki kadar çok değil. Kalan Minaresi'ne geldik. Meşhur minare bu. 47 metre yüksekliğinde. Sağ tarafta cami var. İçine birazdan gireceğiz. Sol tarafta da ta o dönemden kalma medrese var. Bu medrese de hala faalmiş. Bizdeki İmam Hatip neyse burada da din eğitimi veriliyor dedi rehberimiz. Bu minare bu arada 1514 yılında yapılmış. Yani minare dediğim cami aslında. Rehberimiz Lola anlatıyor sağ olsun. Ama tabii restore görmüş burası. Tabii ki restore gördü ve Sovyet döneminde depo olarak kullandılar bu cami. Sovyet döneminde. Sovyet döneminde depo olarak ve şimdi bağımsızlıktan sonra 1991 yılından sonra tekrar yeniden temizlikten sonra şu an bu cami olarak kullanıyorlar. Ve 5 vakit namaz için insanlar bu bölgeyi kullanabilir. Bayram ve Ramazan Kurban Bayramı'nda onlar şuraya Genel, komple geniş avlunun içinde onlar burada namaz geliyorlar. Tamam. Namaza geliyorlar. Tamam. Duydunuz. Lola gayet güzel anlattı. Caminin içine girdik. Bu noktaya gelmemizin sebebi arkadaki güzel manzarayı görmek için. Bu gördüğünüz kolonlar ve tavandaki tuğlalar ta 16. yüzyıldan kalma. Hani buralarda herhangi bir restore yok. Restorasyon çalışmaları bu bazı kırık dökük mozaiklerin yenilenmesiyle yapılmış. Bu kolonlar ve tuğlalar ilk yapıldığından beri kalma. Detay lazım. Caminin kadınlar bölümü. Drone uçurmak için iznimiz de var. Şimdi bir de buralara yukarıdan bakalım.
Kalon minare gezimiz bitti. Şimdi çıkıp Eskişehir merkezinin sokaklarını gezeceğiz. Tabii orada renkli şeyler bulacağız diye tahmin ediyorum. Çarşı pazar varsa tabii en sevdiklerimden. Hangisi milli kumaş? Ha, bunlar Özbekistan'ın milli kumaşları, renkleriymiş. Selamünaleyküm. Buralar klasik Özbekistan hediyelik eşyaların olduğu yerler. Ne güzel. O tilki, kurt. Yalnız 3 yıl önce ben buraya geldiğimde bu pazarın olduğu her yer doluydu. Yani burada tezgahlar olurdu. Bugün cumartesi. Hani böyle kapalı olmasını gerektirecek pek bir şey yok ama virüsten dolayı sanırım birçok yer kapalı. Zaten ülkede pek turist yok. Avrupa'dan gelenleri de kabul etmiyor şimdilik. Onun da etkisi büyüktür. Kabaktan yapılıyor. Baharatlık diyor. Kabaktan. Güzel bir görseli var. Burası Buhara'nın en turistik yeri. Çok boş maalesef. Önceki sefer geldiğimde hani bir şehrin en işlek caddesi olur ya, hep öyle kalabalık oluyordu. Şimdi bayağı fotoğraf, video çektik. Biraz yorulduk. Şurada ufak bir kahve molası vereceğiz. Ben yine double Türk kahvesi söyledim. Dinleniyoruz. Burası Lebi House diye geçiyor. Buranın adı da, bu tekkenin adı da Nadir Civan tekkesiymiş. Çok önceleri dervişler buraya geldiğinde o tekkede ücretsiz kalırlarmış. Ama tabi sadece dervişlere özel. Bu develer de muhtemelen bu yol İpek yolu üstünde olduğu için Buhara, develerle gelenler de buradaki hanlarda kalıyorlarmış. Nasrettin Hoca'nın hikayeleri her yerde devam ediyor.
Bizde Nasrettin Hoca eşeğine ters biniyor. Bak evet, bunu diyen Burada var mı öyle bir 950 şey? kişi olarak. O ters biniyordu tabii ki sadece arkaya görmek için. Ama önüne gördüğü için ve bu paralı olduğu için şu an tersi biniyor. Tamam. Nasrettin Hoca bir gün pazarda zeytini satıyordu. Bir teyze geldi. Bu zeytini ne kadar diye sorardı. Nasrettin Hoca dedi 3 lira kilosu. Şimdi Nasrettin Hoca dedi teyze sormuş ki onu. Teybiz mi nasıl bir zeytin çok tuzlu mu? Nasrettin Hoca diyor sen tadını bakabilirsin. Teyze dedi ben oruç tutuyorum şu an tadını bakamam. Ancak akşam iftar açtıktan sonra tadını bakabilirim. Tabii ki şimdi Nasrettin Hoca dedi ki sen istersen al tadını bak. Ondan sonra akşam ya da ertesi gün parayı getirirsin. Tam poşeti yarım kiloyu doldururken aklına geldi Nasrettin Hoca'ya. Şimdi diyor Ramazan ayı değil nasıl bir oruç tutuyor? Teyze diyor sen nasıl bir oruç tutuyorsun? Hangi orucu? Teyze dedi ki benim 3 sene önce Allah'a borcum vardı dedi, onu ödüyorum. Poşeti tekrar geri çeviriyordu. Vermiyorum sana zeytin. Niye teyze soruyor? Çünkü sen eğer Allah'a 3 sene sonra borç veriyorsun bana ne zaman parayı getirirsin? Bunu ben ilk defa duydum. Var. Yok bizde ben bunu duymamıştım. Belki de varmıştır ama. Hepsi hikayeler tabii ki oradan bir parça alıp burada birleştiriyordu. Ondan duymamıştım. Hikayeler için çok teşekkürler Lola. Rica ederim. Her zaman bekliyoruz bu tarafa. Türkler gelecek buraya. Emin olun. Bana Özbekistan'ı çok soruyorlar çünkü. Bu arkadaki medrese de 16. yüzyılda yapılmış. 163 tane odası varmış, dersliği varmış. Tabii vakti zamanında sadece din eğitimi için değil, geometri, bilim ya da astronomi için de burada eğitim verildiğinden yurt dışından bile öğrenciler geliyormuş. Yorucu bir günün ardından akşam yemeği için yerel bir restorana geldik. Bizim masamız burada. Menüde salata var, ıspanak böreği. Bu yumurta böreğiymiş. Bu tatlı kuş dili dedi. Bakarız tadına. Burada bir börek kimsi bir şey daha var. Bu kompostu. Ana yemek gelince yine devam ederiz. Ispanaklı börek. Bildiğimiz ıspanaklı börek. Lezzetli. Ayran da var. Bu yumurta böreğini merak ediyorum. Hiç yemedim ya ben o kadar bu coğrafyalara geldim ama hemen bakıp Yani ıspanaklı börek çok daha güzel. Yumurta böreği yani ortalama. Sen seviyor musun? Tabii ki. Çok zor sadece bayramda yapılır. Öyle mi? Her gün bu işi çok zor. Hamurdan böyle İnce hamurdan. yok ince hamurdan hamuru açıp mesela torba gibi yapışıyorlar. Bir ağız bir kenara açık bırakıyorlar. Ondan sonra kaşık ile oraya yumurta, yağ ve sütü karışımı dolduruyorlar. Sütte mi var? Evet. İçine çok az süt koyuyorlar. Ondan sonra karışımı yapıp içine doldurduktan sonra kapatıyorlar ve tek tek haşlıyorlar bunu. İşte bitmiş halde bu oluyor. Ama ben yine ıspanaklı böreği tercih edeceğim. Çorbamız sıcak sıcak geldi. Ne gülüyorsunuz? Allah Allah. Anlatıyoruz. Kolay değil bu iş. İçinde çok fazla şey var. Yani bunları anlatmak zor. Ama mercimeğin farklı bir versiyonu varmış. Bizim Türkiye'de pek yemiyormuşuz. Özbek mercimeği. Patates var, fasulye var, havuç var. Yiyeceğiz. Çorba da gayet güzeldi. Bu taze soğan sivitimle de iyi uyuyor. Yoğurt da süzme yoğurtmuş. Güzel oluyormuş ya. Sevdim. Ana yemek geldi. 2 çeşit dolma, sarma, yine et, havuç. Bakalım tadı nasıl.
Yemek gayet güzeldi. Yine her şey etliydi fazlasıyla. Tadını beğenmediğim bir tek şu yumurta böreği var, o kadar. Buhara gezimiz yoğun ve güzel bir şekilde devam ediyor. İlk bölüm burada bitti. Sonraki bölümden devam edebilirsiniz.